Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Java serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Java GUI programlaması kullanarak bir matematik oyunu tasarlayacağız. Bu matematik oyunu şöyle olacak. Kullanıcının doğru sayılarını ve yanlış sayılarını hesaplayacağız. Skorlar adı altında listeleme yapacağız. Oyun alanı kısmında ise şöyle olacak. Çarpma, çıkarma, toplama, bölme işlemleri olacak. Rastgele olarak bu işlemleri ekrana getirecek. Biz de bu işlemlerin sonucunu doğru mu butonuna basarak kontrol edeceğiz. Eğer doğruysa doğru sayısını arttıracak, yanlışsa da yanlış sayısını arttıracak. Bu şekilde bir matematik oyunu tasarlayacağız. Şimdi projeye geçelim. NetBeans'in file kısmına geliyorum. New Project diyorum. Buradan Java Application seçeneklerini seçiyorum. Projemizin adı matematik oyunu olsun. Tamam. Create Main Class kısmını kaldırıyorum çünkü Form Application tasarlayacağız. Search Package kısmına sağ tıklıyorum. Buradan New JFrame Form'u seçiyorum. Buradan da oyun ekranı diyorum. Finish'e basıyorum. Ben şu anda tasarımı hızlı bir şekilde bitireyim. Bu tasarımı bitirdikten sonra sizlerle kodlama kısmında görüşürüz. Evet, şu anda tasarımı bitirdik genel hatlarıyla. Şimdi butonlarımızın içerisine resimleri eklememiz gerekiyor. Resimleri eklemek için şöyle yapıyoruz. Matematik oyunu projemize geliyoruz. Search Package kısmında Default Package kısmına geliyorum. Buradan Java Package'e geliyorum. Dedikten sonra buna Image diyorum. Resimleri bunun içerisine atacağız çünkü. Image'imi ekledim. Daha sonra bunun içerisine resimleri aktarmam gerekiyor. Resimleri de şöyle aktarıyorum. Buradaki resimlerimin hepsini alıyorum, kopyalıyorum. Projemin içerisindeki image kısmına yapıştırıyorum. Evet, şu anda resimlerimi de ekledim. Butonuma sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra ikon kısmına geliyorum. İkon kısmına default kısmından image'i seçiyorum. Buradan 0 PNG'sini atıyorum. Diğerine de 0 PNG'sini atacağım. Gene aynı şekilde ikon, image, buradan 0 PNG'yi atadım. Rastgele bir işlem atacağım. Gene ikon, image. Buradan da artıyı atadım. Buna da eşittir atıyorum. Eşittir PNG'sini atadım. Şu anda genel hatlarıyla tasarımı tamamen bitirdik. Şimdi kodlama kısmına geçiyoruz. Init components proje başlar başlamaz çalışacak olan ilk işlemlerin tanımlanması demek. Panel, oyun alanımı, set visible'ını true yapıyorum. Yani ilk açıldığı zaman ekranda görünmesin. Şimdi generate code kısmının altına geliyorum. Buraya
string ad eşittir içi boş olsun diyorum. Sonra değişkenlerimi tanımlıyorum. Integer işlem a, b. Şimdi değişkenlerimi tanımladıktan sonra bir tane fonksiyon tanımlamam gerekiyor. Bu fonksiyonum bize rastgele olarak yeni soru getirme işlemine yarayacak. Public void yeni soru olsun. Bu fonksiyonumuzun adı. İşlem eşittir integer math nokta random çarpı 3 artı 1 diyorum. Sonrasında a eşittir integer yine rastgele olarak math nokta random çarpı bu sefer de 10 diyorum. 0 ile 9 arasında bir sayı tutsun. A dediğim ifadenin aynısını kopyalıyorum. B işlemi içinde yapacağız. Tamam. Şimdi şuradaki butonlarımın içerisine rastgele işlemleri atamam gerekiyor. Bunun için de buton sayı 1 nokta set ikonu seçiyorum. Sonra new javax swing nokta image icon get class research tanımlamış olduğumuz image klasör yolunu belirtiyoruz burada. Image artı string value of a artı nokta png dedim. Şimdi buradaki benim tanımlamış olduğum değer aslında şu. Bakın a'yı tanımladım ya hani burada a ile b'yi 0 ile 10 arasında bir rastgele değer tut dedim. Buradaki değerim aslında şu. Benim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane PNG'm var. Yani 9 tane PNG 9 tane rakam demek. Ben bunları tek tek PNG'lerini kendim yazmak yerine dedim ki A ile B adında bir değişken tanımla. Bu değişkenleri rastgele bir değer atan. Bu tanımlamış olduğum rastgele değerleri de sonuna nokta PNG gelerek atıyorum mesela 1 mi geldi? 1 geldiyse ya 1 ne? Birinci PNG. Al onu buton 1'in resminin içerisine atarım. Bir nevi işlemleri kısaltmış oluyorum. Yani uzatmak yerine daha çok kısaltmış oluyorum. Şimdi aynı işlemi buton 2 için de yapacağım. Buton 2 için de geliyorum. Tekrardan aynı kodu kopyalıyorum. Aşağı geldim. Buton sayı. Bu sefer de buton sayı 2 diyorum. Buna ne demiştik bir bakalım. Buton 2 sayı demişiz. Buton 2 sayı için geliyorum. Buraya da A yerine B'yi yazıyorum. Yani buton 2'nin içerisine de B'yi ata diyorum. Son olarak buton işlemin içerisine geleceğiz şimdi. Şuradaki işlemi atayacağız rastgele bir şekilde. Yine aynı kodu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu sefer de bunu değiştiriyorum. Buton işlem olsun diyorum. Image kısmından sonra yalnız buraya bir şey daha eklemem gerekiyor. i diyorum. Buraya da işlem.png diyorum. i dememdeki amaç rastgele olarak bakın i1, i2, i3 tanımladığım için bunun başına i'yi getiriyorum. Yani i getirilen rastgele işlem sonucu .png diyorum. Şimdi yeni soru fonksiyonumuzu da tanımlamış olduk. Yeni oyuncu butonuna çift tıkladıktan sonra şuraya öncelikli olarak string list data bir tane list data açtım eşittir new string içerisine 20 tane değer atayabilirim. Integer i içerisindeki değer 0 olsun dedim. Yeni oyuncu butonuna bastığımız zaman şuradaki skorların görünmesini hesaplatmamız gerekiyor. Şimdi jtextAdd.set enabled'ı true olsun diyorum. Sonra başla butonunun enabled'ını da true konuma getiriyorum. Set enabled'ı true olsun. List data'yı açıyorum şimdi. List data i eksi artı string nokta value of doğru sayısı doğru eksi boşluk bıraktım artı tekrardan bunun içerisine geliyorum. Yanlış diyorum bu sefer de yanlış sayısı artı yanlış
tire koydum. Evet, list datanın içerisine de buradaki skor işlemlerini tanımlama işlemini bitirdik. Daha sonra adın içerisi boş olsun. glistScore nokta set list data diyorum. Panel oyun alanının set visible'ını true konuma false konumuna getireceğiz. Set visible'ı kapalı olsun. Buton doğru mu kontrolüne geçiyoruz. Bir tane değişken tanımlıyorum. Integer sonuç adında içerisindeki değeri şu anlık 0 atıyorum. Burayı switch case ile yapacağız. Switch işlem case 1 sonuç eşittir A artı B break. Bu toplama işlemi. Aynılarını 4 defa yaptıracağız şimdi. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi için. Tamam. Şunların case'leri değiştiriyorum. Case 2, case 3, case 4. Burası A artı B, A eksi B, A çarpı B, A bölü B. Burası toplama değil artık. Çıkarma, çarpma. Bizim girilen değerleri kontrol etmemiz lazım. Yani şimdi şuradaki doğru mu'ya bastığım zaman şu text field'ın içerisine girdiğim değerlerin kontrolünü sağlamam gerekiyor. Integer girilen değer eşittir integer nokta tür dönüşümü yapıyorum. Value of text field sonuç nokta get text ile veriyi al, girilen değerin içerisine at dedim. If'in içerisine girilen değer eşit sonuca eşit olduğunda label durumun içerisine yani glabel altının içerisine tebrikler doğru tahmin. Aynı zamanda bunu yazdırdıktan sonra doğru sayısını arttır diyorum. Eğer değilse, else ise bu sefer de diyorum ki glabel'ın içerisine üzgünüm yanlış tahmin yazdırıyorum. Bu sefer de yanlış sayısını arttırıyorum. Text field sonucun içerisindeki set text'i boş bırak diyorum. Label set text string nokta value of ile aynı zamanda glabel yanlışın içerisine value of ile yanlış sayısını yazdırıyorum. Yeni soru butonuna çift tıklıyorum. Buraya fonksiyonu çağıracağız. Yeni soru fonksiyonunu çağırıyorum. Aynı zamanda text field sonucun içerisindeki set text'i içerisini temizle diyorum. Evet, şimdi son olarak da başla butonuna çift tıkladığımız zaman yapılacak olan işlemleri tanımlamamız gerekiyor. Add değişkenimin içerisine text field add nokta get text ile girilen değeri add değişkeninin içerisine at dedim. gtext.set enabled'ını false yapıyorum. Başla butonu set enabled'ı false olsun. glabel oyuncu adı nokta panel oyun alanının set visible'ını true konuma getiriyorum. Yeni soru fonksiyonunu çağırıyorum. Doğru skor eşittir 0 olsun. Yanlış skor eşittir 0 olsun. İçerisindeki değeri sıfırla. Projemiz tamamıyla bitmiş bulunmakta şu anda. Şimdi projemizi bir çalıştıralım. Evet, projemiz açıldı. Öncelikle olarak şurayı biraz şöyle çekeyim. Şurayı da şöyle çekeyim. Adınızı giriniz dedi. Adımı girdim. Başla butonuna basıyorum. Panel oyun alanım açıldı. Rastgele olan işlemlerim geldi. Doğru mu butonumla kontrol yapacağım. Şimdi 6, 3 daha 9 diyorum. Doğru mu butonuna bastım. Evet, tebrikler doğru tahmin dedi. Doğru sayısını 1 arttırdı. Yeni soruya basıyorum. 3 artı 4 geldi. 7. Doğru mu'ya basıyorum. Evet, doğru sayım tekrar arttı. Yeni soru diyorum. Şuradan bir değiştirelim. Şimdi yanlış giriyorum. Doğru mu diye bastım. Üzgünüm yanlış tahmin dedi. Ve yanlış sayısını 1 arttırdı. Tekrar buradan yeni soru diyorum. 8 eksi 4. 4 yapması gerekiyor. Ben 7 diyorum. Doğru mu dedim. Yanlış sayısı arttı. Tekrardan sallıyorum şu anda. Doğru mu dedim. Arttı. Şimdi yeni oyun butonuna basıyorum. Yeni oyun butonuna bastığım zaman oyun alanımı kapattı. Skor kısmına geliyorum. Skor kısmında adımı yazdı. Doğru sayımı ve yanlış sayımı yazdırdı. Sonra puan bilgilerimi ekranda gösterdi. Tekrardan oyun alanı açılmış, oyuncu bilgileri alanı açılmış oldu. Ben buradan tekrardan ismimi değiştirip başla butonuna bastığım zaman burada benim eski skorum duruyor. Yeni oyuncunun skorunu alacak şimdi. 5 kere 0 0 doğru dedim. Yeni oyuna bastığım zaman
Bu sefer de benim eski skorumu sildi. Yeni oyuncunun skorunu verdi. Evet, bu şekilde sizlerle bugün NetBeans arayüzünde Java GUI programlaması kullanarak bir matematik oyunu yaptık. Daha doğrusu matematik oyunundan kastım bu bir aslında hesap makinesi oyunu gibi olabilir. Çünkü rastgele olarak işlemler tanımlanıyor. Siz bu işlemleri tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Sayı tahmin oyunu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bir sonraki Java projemizde görüşmek üzere.